2,5 eksen eğitim videolarına başlamadan önce 2,5 eksen kavramı nedir ve bu eğitim videolarında öğreneceğimiz operasyonlar hangileri, onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi arkadaşlar, 2,5 eksen, 3 eksen, 4-5 eksen bu kavramları eğitim videoları içerisinde çok duyacağız. Şimdi 2,5 eksen nedir ve neden 2,5 eksen denmiştir? Önce oradan başlamak istiyorum. Şekilde gördüğünüz çok basit bir 2,5 eksen parçası. G kodlarına bakarsanız arkadaşlar, hep Z'de önce derinlik verilmiş, sonra X, Y'de kesim yapılmış, arkasından Z'de tekrar derinlik verilip kesim, yani takım talaştayken olan bütün hareket X, Y eksenlerinde, yani iki eksende yapılmış. 2,5 eksen kavramı da buradan gelmektedir. Aslında kesme işlemi iki eksen, yani X, Y düzlemindedir. 2,5 denmesinin sebebi Z'de de sürekli derinlik verilmektedir. 2,5 eksen operasyonlar içerisinde 3B profil işlemi dışında kesinlikle form bir yüzeyi işleyemezsiniz. 3B profilin de konma sebebi, daha sonra örneğinde göreceğiniz gibi, bazı durumlarda parçalara pah atmak, köşeyi yumuşatmak gibi durumlar için 3 eksen dolaşmak, konturu takip etmek gerekir. O yüzden konulmuştur. Ama bunun dışında hiçbir 2,5 eksen operasyonuyla form bir yüzey işleyemezsiniz. 3 eksen operasyonlara gelirsek, gördüğünüz gibi takım X, Y ve Z eksenlerinde aynı anda hareket edebilir. Ve bu yüzden şekilde gördüğünüz gibi form yüzeyleri takıma dolaştırabilirsiniz. Yani X, Y, Z hareketlerinde eksenlerinde aynı anda hareket olduğu için bu işleme tipinin adı 3 eksendir. 4 ve 5 eksen kavramı nedir? Artık A, C, B gibi isimleri olabilir. 4. ve 5. eksenler devreye girmiştir. Aynı satırda X, Y, Z, B, A, C gibi birçok ekseni bir arada görebilirsiniz. Tezgahın durumuna göre ve tipine göre eksen ismi değişebilir. Fakat bu tip tezgahlar aynı anda 5 ekseni birden hareket ettirebilir. Ya da şekilde gördüğünüz gibi parça olabilir. Önce 4. ve 5. ekseni kullanarak parçayı pozisyonlar. Daha sonra X, Y, Z eksenlerinde kesme işlemini yapar. İşte zaten pozisyonlamalı ve sürekli 5 eksen işlemi arasındaki fark da budur. Pozisyonlamalı 5 eksen ya da pozisyonlamalı 4 eksende 4. ya da 4 ve 5. eksen parçayı önce işleme pozisyonuna getirir. Ondan sonra kilitlenir. X, Y ve Z eksenleri kullanılarak işlem yapılır. Bu dediğimiz gibi pozisyonlamalı işleme. Sürekli işlemede ise aynı anda X, Y, Z, B ve C eksenleri hepsi bir arada hareket ederek simultane hareketi, yani sürekli hareketi gerçekleştirir. 2,5 eksen operasyonlara bakarsak eğer, bu eğitimde göreceğimiz operasyonlar neler arkadaşlar? Yüzey temizleme operasyonu, profil, interpolasyonla diş çekme, havuz boşaltma, kanal işleme, delik delme, 3B profil dediğimiz 2,5 eksen operasyonlar içerisinde 3 boyutlu kontur dolaşmaya izin veren tek operasyon olan 3B profil, delik tanıma, yine T profil ile kanal işleme ve havuz tanıma operasyonları. 2,5 eksen operasyonlar içerisinde göreceğimiz operasyonlar bunlardan ibaret arkadaşlar. Ve temel fonksiyonları göstereceğimiz parçalardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi bu parçada delikler var, havuz var, profil işlemi var, kanal işlemi var. Ve operasyonlara bakarsanız tek tek bu parçanın nasıl iki sefer bağlanacağını, nasıl tanımlanacağını ve prosedürlerin tek tek ne olması gerektiğini göreceğiz. Nedir? İlk başta bir tarafını bağlayacağız, işlemleri bitireceğiz. Sonra diğer tarafı bağlayıp parçanın tamamen bitmesini sağlayacağız. Dediğimiz gibi 2,5 eksen operasyonlar içerisinde biz sadece 2 eksende kesim yapıp 3. eksen, yani Z ekseniyle parçayı pozisyonlayabiliriz. Birazdan yapacağımız örneklerde bunları detaylı bir şekilde operasyon göreceğiz ve daha sonra ekranda gördüğünüz parça gibi karmaşık parçalarda tüm prosedürleri kullanarak pratiğinizin gelişmesini sağlayacağız.